1812 kışını bir hayal etsene. Hı hı. Yani Avrupa'nın o güne kadar gördüğü en büyük ordu, Rusya'nın o dondurucu steplerinde resmen can çekişiyor. Yüz binlerce asker. Aynen. Yüz binlerce asker donarak ya da işte tifüsten falan ölüyor. Ama bu kıyametin mimarı nerede? Paris'te, Sıcacık odasında. sıcacık odasında oturmuş, modern lise müfredatının detaylarını yazmakla meşgul ya da işte devlet bürokrasisi nasıl işleyecek falan onları kurguluyor. Gerçekten inanılmaz bir tezat. Yani ortada muazzam bir paradoks var. Bir yanda bütün bir kıtayı kan gölüne çeviren yıkıcı bir savaş makinesi, diğer yanda bugün cebimizde taşıdığımız kimlik kartlarından tut da tabi olduğumuz hukuk sistemine kadar modern devletin temellerini atan bir zihin. Kesinlikle. O yüzden bugün seninle çıkacağımız bu derinlemesine bilgi yolculuğunda tek bir soruya odaklanacağız. O meşhur şapkanın, at üzerindeki o görkemli tabloların falan ötesinde Napolyon Bonaparte dünyaya gerçekten işe yarar bir şey kattı mı? Yani bu sorunun cevabı açıkçası onu öyle kahraman ya da tiran diye etiketlemek kolaycılığından çok daha karmaşık bir şey. Ne anlamda? Şöyle düşün, yarattığı yıkımın boyutu ne kadar devasaysa, kurduğu sivil sistemlerin kalıcılığı da o kadar şaşırtıcı. Yani ortada böyle bilinçli bir aydınlanma projesi falan yok aslında. Daha çok bir kontrol saplantısı diyebilir miyiz? Tam olarak o. Her şeyi ve herkesi kendi kontrolü altına alma saplantısının yarattığı şok edici derecede dayanıklı bir devlet aygıtı var ortada. Tamam, bunu biraz açalım. Fransız devrimi sonrasındaki o kaotik Fransa'yı düşünmeni istiyorum. Tam bir karmaşa. Tam bir karmaşa. Her bölgenin farklı bir vergi sistemi var, miras hukuku ayrı telden çalıyor. Yani kasabadan kasabaya yasalar resmen birbiriyle çelişiyor. Şey gibi, çökmek üzere olan bir sistem. Aynen öyle. Adeta her uygulamanın farklı bir kodlama dilinde çalıştığı, sürekli hata veren, mavi ekran veren devasa bir bilgisayar gibi. İşte 1804 tarihli Medeni Kanun, namı diğer Napolyon kanunları, bu sisteme atılmış devasa bir format aslında. Çok doğru bir benzetme. Ülkeye yepyeni, tek tip ve son derece stabil bir işletim sistemi yükleniyor resmen. Ve bu işletim sistemi her şeyden önce feodalizmin yüzyıllardır süren o aracı kurumlarını kalıcı olarak devreden çıkarıyor. Yani devrim öncesinde bir köylü düşün, devlete değil doğrudan bağlı olduğu derebeyine falan karşı sorumluydu. Ya da yerel kiliseye. Aynen. Yasalar doğduğun sınıfa göre işliyordu. Yani bir soylunun işlediği suçla bir köylününki aynı mahkemede yargılanmazdı bile. Yok artık. Gerçekten öyleydi. Ama yeni medeni kanun, devlet ile vatandaş arasındaki tüm o eski engelleri, ayrıcalıklı sınıfları silip attı. Artık sadece yasa önünde eşit bireyler ve onlara doğrudan hükmeden merkezi bir devlet var. Yani aracıları ortadan kaldırdı. Kesinlikle. Liyakate dayalı devlet memurluğu sistemi de aslına bakarsan bu doğrudan temasın mantıksal bir sonucuydu. Yani soylu bir aileden geldiğin için değil, o sınava girip o işi yapabildiğin için devlet çarkında yer alıyordun. Peki ya mülkiyet hakları? O da bu yeni çarkın çok kritik bir parçası olmalı çünkü devrim yıllarında topraklar falan el değiştirmişti, değil mi? Çok doğru bir nokta. Kilisenin ve ülkeden kaçan o soyluların mallarına el konulup sıradan halka satılmıştı. Tabii bu yeni mülk sahiplerinin en büyük korkusu da eski düzenin geri gelip mallarını ellerinden almasıydı o zaman. Aynen öyle. İşte Napolyon tam burada devreye girip artık bu mülkler yasal olarak sizin, devletin ve bu yeni kanunun garantisi altında diyerek aslında o yeni yükselen burjuvaziyi kendine sadık bir kitleye dönüştürdü. Çok zekice bir politika hamle aslına bakarsan. Adam resmen bir politik hayvan. Yeni mülkiyet düzenini sabitleyerek içerideki o ekonomik kaosu bitirdi, arkasından da 1800 yılında Fransa Merkez Bankası'nı kurdu. Enflasyonu durdurmak için, değil mi? Evet, devrimin başından beri süregelen hiperenflasyonu dizginledi ve parayı istikrara kavuşturdu. Vergi sistemini de baştan aşağı merkezileştirdi. Önceden yerel güçler topluyordu vergiyi sanırım. Hı hı. Toplayıp büyük kısmını da kendi ceplerine indiriyorlardı. Napolyon bunun yerine doğrudan Paris'ten atanan ve düzenli maaş alan tahsildarlar sistemi kurdu. Şey de çok ilginçtir, eğitimi bile bu devleti besleyen mekanizmaya entegre etti. Nasıl yani? Şu meşhur liseler falan mı? Evet, kurduğu o lise sistemi yani bugünkü modern liselerin temeli.
Amaç öyle özgür ve eleştirel düşünen bireyler yetiştirmek falan değildi. Ne için tasarlandı peki? Memur yetiştirmek için mi? Kesinlikle. Bu devasa yeni bürokratik aygıtı işletecek, teknik donanıma sahip, liyakatli ve en önemlisi devlete sadık memurlar üretmek için. Fransa'nın her yerinde aynı saatte aynı konunun işlendiği tamamen standartlaştırılmış bir ağ kurdu. Vay canına. Her şeyin merkezden böyle bir saat gibi tıkır tıkır işlemesi gerçekten etkileyici. Öyle. O zaman bu medeni kanunun devrim öncesi İran'dan Japonya'ya, işte Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar 20'den fazla ülke tarafından kopyalanması pek de şaşırtıcı değil. Çünkü sistem gerçekten çok verimli çalışıyor. Ama uzman burada çok ciddi bir kırılma noktası var. Eğer bu sistem böyle yasa önünde eşitlik falan diyorsa, haklar ve özgürlükler konusunda neden bu kadar seçici? İşte işin karanlık yüzü tam da burada başlıyor. Yani ben o ünlü medeni kanunun detaylarına baktığımda o eşitlik söylemlerinin koca bir illüzyon olduğunu görüyorum. Kadınları yasal olarak tamamen küçük statüsüne indirgemiş mesela. Maalesef. Bir kadının mülk edinmesi, boşanması, kendi adına ticaret yapması, hatta maaşını yönetmesi bile kocasının ya da babasının iznine bağlanmış. Ya aydınlanmanın çocuğu diyen biri nüfusun yarısını nasıl tek kalem darbesiyle silebilir? Çünkü o aydınlanma idealleri onun için sadece iktidarı pekiştirecek bir araçtı. Başka bir şey değil. Sadece bir pazarlama taktiği mi yani? Bir nevi öyle. Devlet kademesinde gücün merkezleşmesi felsefesini düşün, bunu toplumun en küçük birimi olan aileye kopyaladı adam. Napolyon için devletin başındaki mutlak otorite neyse, ailenin başındaki erkek de oydu. İtaati evden başlatıyor yani. Aynen. Toplumsal düzeni sağlamanın en kolay yolu bu hiyerarşiyi evlerin içine kadar kurgulamaktır. Kadınların haklarını tırpanlarken aslında devrimin o taşkın enerjisini hapsediyor ve muhafazakar kitlelerin desteğini satın alıyordu. İnanılmaz gerçekten. Peki ya kölelik? Devrim köleliği kaldırmamış mıydı? Kaldırmıştı evet. İnsan hakları evrenseldi sözde. Ama o Karayipler'deki kolonilerde, özellikle de o dünya şeker üretiminin kalbi olan Haiti'de falan köleliği acımasızca geri getirdi. Siyahi insanların Fransa'ya girişini bile yasaklamış adam. Oradaki asıl itici güç felsefi falan değildi, saf bir ekonomik zorunluluktu aslında. Para için mi yaptı her şeyi? Şöyle düşün, Saint-Domingue o dönem dünya şeker ve kahve üretiminin merkezi. Fransız ekonomisine devasa bir nakit akışı sağlıyor. Köleliğin kaldırılması bu karlı sistemi çökertmişti. Anladım, o devasa orduları finanse etmek için o şekere ve kahveye ihtiyacı var. Kesinlikle ticaretin getireceği vergi gelirine umutsuzca ihtiyacı vardı. İnsan hakları, eşitlik falan bunlar devletin çıkarları söz konusu olunca feda edilebilir teferruatlar da onun için. O meşhur polis teşkilatına ne demeli peki? Fauchet'in kurduğu o gizli polis ağı, O bambaşka bir seviye zaten. sokak köşelerinde bekleyen birkaç jandarma değil ki bu. Bağımsız gazeteler kapatılıyor, devleti öven birkaç yayın bırakılıyor. Tiyatro provalarında bile sansür memurları oturuyormuş ya. Evet. İnsanların mektuplarını okuyan, kahvehanelerdeki fısıltıları dinleyen devasa görünmez bir muhbir ağı bu. Tam 20. yüzyıl diktatörlükleri gibi. Kesinlikle öyle. O korkutucu gözetim devletlerinin bir prototipi. Sokaktaki suçluları değil, potansiyel siyasi muhalifleri, aydınları falan fişleyen bir mekanizma. Bir yandan da rejimi meşrulaştırmak için sürekli plebisitler, yani halk oylamaları yapıyorlar. Göstermelik oylamalar herhalde. Hem de nasıl? Bugünkü gibi gizli kabinlerde falan yapıldığını düşünme. Sandık başında devletin silahlı gücü dikiliyor ve sonuçlar her zaman inanılmaz bir şekilde %99 Napolyon lehine çıkıyor. Tesadüfe bak. Tarihin ilk büyük medya patronlarından biriyle karşı karşıyayız resmen o zaman. Aynen öyle. Sadece sansür uygulamakla kalmıyor, bilgiyi bizzat kendi üretiyor adam. Kendini resmettirdiği o tabloların kompozisyonuna bile kendi karar veriyormuş. Ve gazetelere de sürekli abartılı zafer bültenleri gönderiyor cepheden. Tam bir halkla ilişkiler uzmanı gibi yönetiyor imajını. Diktatörlük var ama liyakat ve hukuk kelimeleriyle çok güzel gizlenmiş. Fakat o örtünün altında dönen çok acımasız bir çark var işte. Bütün o sivil reformlar, Merkez Bankası, tıkır tıkır işleyen bürokrasi falan bunların tek bir amacı vardı. Neydi o amaç? Fransa'nın tüm o insani ve ekonomik kaynaklarını emip
eşi benzeri görülmemiş bir savaş makinesine yakıt sağlamak. Yani bütün sivil sistem aslında o askeri fırtınanın lojistik hazırlığıydı. Ordu demişken, şu meşhur kolordu sistemi, savaşın matematiğini nasıl değiştirdi bu sistem? Şöyle ki eski tarz ordular devasa ve hantal yapılardı. Yani 100 bin kişilik bir ordu hep beraber aynı çamurlu yolda günlerce yürümek zorundaydı. Manevra falan hak getire. Napolyon bunu nasıl çözdü peki? Ordusunu her biri 20 ila 30 bin askerden oluşan mini ordulara böldü. Bunlara kolordu diyoruz. Her birinin kendi piyadesi, süvarisi, topçusu vardı. Farklı rotalardan ilerliyorlar ama birbirlerine hep bir günlük mesafedeler. Çok zekice. Kesinlikle. Mesela Austerlitz Muharebesi'nde bu ağ kusursuz işledi. Düşman Fransız ordusunun tam olarak nereden ve ne zaman çıkacağını asla kestiremiyor. Dağınık yürüyorlar ama savaş alanında birleşip ölümcül bir darbe indiriyorlar. Topçuları da çok farklı kullanıyor sanırım, değil mi? Evet, topçuyu arkada bekleyen sabit bir savunma aracı olmaktan çıkarıp hareketli, agresif bir güce dönüştürüyor. Atların çektiği toplarla düşman atlarında gedikler açıyor. Ama uzman, farklı yollardan ilerleyen bu kadar askerin yiyecek işini nasıl çözüyorlar? Öyle kağnılarla arkadan yevek taşıyarak o hız elde edilemez ki. Edilemez tabii. Hızın sırrı acımasız bir lojistik gerçeğe dayanıyor. Geçtikleri coğrafyayı yağmalamak. Yerel halkı bitiriyorlar yani. Aynen. Köylünün tahılına, hayvanla falan el koyarak ilerliyorlar. Hatta kaynaklarda çok kritik ufak bir detay var. Neymiş o? Patates. Patates mi? Cidden mi? Evet, o dönem Avrupa'da yeni yaygınlaşıyor patates. Toprak altında yetiştiği için savaş sırasındaki yangınlardan falan kolay etkilenmiyor. Askerlerin çantasında taşıması kolay, pişirmesi pratik. O hızla resmen patatesin büyük payı var. Vay canına, çantalardaki patatesler top gülleleri kadar etkili diyorsun. Resmen öyle. Ama bunun sivil halka bedeli tam bir kıyım ve açlıktı. Madem bu sistem bu kadar esnek, bu kadar eziciydi, ne oldu da bu adam kendi kurduğu sistemin içinde boğuldu? İspanya'da, Rusya'da o imparatorluk nasıl çöktü? Hangi hatayı yaptı? Sorun sahada değil, stratejik körlükte ve adımız bitmek bilmeyen kibrindeydi aslında. Şu kıta ablukası meselesi mi? Aynen öyle. İngiltere'nin deniz gücünü yenemeyince onları ekonomik olarak boğmaya karar verdi. Hiçbir Avrupa ülkesi İngilizlerle ticaret yapamaz dedi. İngilizler durur mu? Durmadılar tabii. Karşılık verip deniz yollarını kapatınca asıl Avrupa ekonomisi felç oldu. Müttefikler bile isyan etti. Ambargoyu uygulamak için sürekli yeni ülkeleri işgal etmek zorunda kaldı Napolyon. Bütün Avrupa'yı hapse çevirmeye kalkıyor resmen. İspanya falan da bu yüzden patladı, değil mi? Evet, İspanya ve Portekiz ablukayı delmeye kalkınca asker yolladı. Ve meşhur İspanyol ülseri başladı. Gerilla savaşı sanırım bu. Tam olarak o. İspanyol halkı düzenli ordu yerine sokak sokak, dağ tepe gerilla savaşı başlattı. Fransız ordusunun o hızlı, devasa kolorduları dağlardan inip vurkaç yapan İspanyol köylülerine karşı resmen çuvalladı. Yıllarca orada kan kaybetti yani. Yüz binlerce askeri oraya akıttı ama nafile. Ve bunun hemen arkasından kendi kibrinin şaheseri olan o 1812 Rusya seferi geldi. O meşhur felaket. Çar ablukayı delince Napolyon yarım milyonu aşan bir orduyla doğuya yürüdü. Ama Ruslar savaşmadı sanırım. Savaşmadılar. Sürekli geri çekildiler. Geri çekilirken de köyleri, tarlaları, her şeyi yaktılar. O zaman o yerel kaynaklardan beslenme taktiği patladı. İşte ortada tek bir buğday tanesi bile kalmayınca Fransız ordusu açlıktan kırıldı. Üstüne bir de amansız Rus kışı bastırınca o devasa makine resmen dondu. Yarım milyondan fazla askerden ancak bir avuç insan dönebildi. Korkunç bir bilanço. O zaman kendi hırsının kurbanı olan bu adamdan geriye tam olarak ne kaldı? Yani dinleyicimiz sormalı, bunca yıkımdan sonra Napolyon bugünün dünyasına cidden işe yarar ne bıraktı? Etkisi aslına bakarsan kendi tasarladığı planla değil, o devasa plan çökerken yarattığı sarsıntıyla oldu. İsteyerek değil, tamamen kaza eseri dünyanın haritasını baştan çizdi. Nasıl bir kaza bu? Mesela İspanya'yı işgal etti dedik ya, o işgalin asıl sarsıntısı Atlantik'in ötesinde, Latin Amerika'da yaşandı. İspanyol kralı tahttan indirilince o devasa kolonilerde muazzam bir güç boşluğu oluştu. Bak bu çok ilginç.
Tam bir kelebek etkisi. Paris'teki bir karar, Kolombiya'da halan bir devrimi tetikliyor. Simón Bolívar, José de San Martín gibi isimler bu boşluktan çıkıp bağımsızlık savaşlarını başlatıyor, değil mi? Aynen öyle. Napolyon'un zihninin ucunda bile yoktu orayı özgürleştirmek. Ama eylemleri resmen Meksika'dan Şili'ye kadar bütün bir kıtanın bugünkü sınırlarını çizdi. Peki Avrupa'da durum neydi? Avrupa'da da aynı diyalektik işledi. Fransız orduları sınırları aşıp sivil devrimin o eşitlik kanunlarını falan taşıdılar yanlarında. Feodal ayrıcalıkları yıktılar. Güzel bir şey bu. Güzel ama bunu yaparken o halkları ağır vergilerle sömürüp kendi ordularında savaşmaya zorladılar. Fransız kültürünü dayattılar. Bu baskı da o halklarda müthiş bir uyanış yarattı. Aşı mantığı resmen bu. Vücuda giren yabancı, agresif bir virüs gibi Avrupa'yı ateşlendirdi ama onlarda bir bağışıklık tepkisi oluşturdu. Harika bir benzetme. İtalyanlar, Almanlar, İspanyollar Fransızlara karşı direnirken tarihlerinde ilk defa o ortak biz duygusunu hissettiler. Kıta geneline bir milliyetçilik aşısı yapmış oldu istemsizce. İtalya ve Almanya'nın birleşmesini ateşledi yani. Tam olarak o. O dar feodal sınırların ötesinde birleşmenin nasıl bir şey olduğunu gösterdi onlara. Fransızlar çekildiğinde o ulusal bilinç bir daha eski kalıplarına dönmedi. Evrensel bir imparatorluk kurmaya çalışırken karşısındaki milletlerin ruhunu kışkırttı resmen. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda tarihin en şizofrenik miraslarından biri çıkıyor ortaya. Yani bir yanda eşitlik, liyakat, rasyonel devlet aklını getiren bir reformcu ama diğer yanda kadınları görünmez kılan, köleliği geri getiren, yüz binlerce genci o Rus kışında falan ölüme yollayan bir tiran. Çok doğru. Dünyaya bir şey kattı mı sorusuna gelirsek, kesinlikle evet. Ama mirası o savaş zaferleri falan değil. Onun asıl mirası o yıkıntıların arasından çıkan Latin Amerika bağımsızlıkları, Avrupa milliyetçiliği ve kendisi öldükten sonra bile herkesin kullanmaya devam ettiği o rasyonel bürokratik aygıttır. Sistem yaratıcısına aştı diyorsun. Kesinlikle aştı. Ve tam da burada şu an bizi dinlerken hayatını çevreleyen o hiç sorgulamadığın görünmez kuralları bir düşünmeni istiyorum. Bir işe girmek için aylarca hazırlandığın o standart liyakat sınavları, tabi olduğun medeni kanun, cüzdanındaki o kimlik kartıyla dahil olduğun devasa kayıt sistemi. Hı hı. Yani hayatımızın bu kadar düzenli ve tek bir merkezden yönetiliyor olmasının temelinde gerçekten inandığımız gibi saf bir aydınlanma ideali mi var? Yoksa bugün bile hepimiz farkında bile olmadan insanların hayatını parasına kadar kontrol etmeye takıntılı o 19. yüzyılda yaşamış diktatörün kodladığı DNA'yı mı taşıyoruz? Evet, insanı gerçekten düşündüren bir soru bu. Kesinlikle öyle. Kendi içine doğduğun bu devasa işletim sistemine, seni çevreleyen kurallara bir dahaki sefere bir de bu gözle bak istersen. Bize katıldığın için teşekkürler. Bugünlük bu derinlemesine bilgi yolculuğumuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere.